Türkiye cinnet geçiriyordu o anda. Kim suçlu kim suçsuz belli değildi. Can güvenliğimi düşünerekten ilk uçağa bindim ve yurt dışına çıktım. Profesyonel bir yöneticilik hayatım başladı. İşletme bitirdim. Daha sonra işletme yüksek lisans yaptım. Türkiye'de 50'den fazla şirketi ihracata başlattım. Kişiye özel tişörtler üretiyorum. Aynı zamanda ustalık yapıyorum. Uber yapıyorum müsait zamanlarım olduğunda. Allah'ım böyle kalacaksam benim canımı alıyorum yani. Koğuşa gidene kadar sizin kulaklarınızda çocuğunuzun çığlık sesleri. Bir mafya baskını oldu fabrikamıza. Ben kamyonun üstüne son sürat ilerliyorum. Hayallerimizi bile dua olarak kabul eden bir Rabbimiz var. Amerika'nın East Coast bölgesinden herkese merhaba. Bugün tutunanlarda Türkiye'de profesyonel yöneticilik yapmış ama bugünlerde burada birçok da iş var. Yani iş adamı olmuş. Estağfurullah. Hasbi Uzan Bey'le beraberiz. Hasbi Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ne iş yapıyoruz Hasbi Bey? Kişiye özel tişörtler üretiyorum. Eşimle birlikte beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda ustalık yapıyorum. Babamın bana öğrettiği zanaat gereği. Kendi eğitimim bir kısmı network işlerine giriyor. Buradan kaynaklı bir network işi yapıyorum. Servis veriyorum ve bunun ürünlerini satıyorum. Aynı zamanda da Uber yapıyorum. Müsait zamanlarım olduğunda. Yani Amerika şartlarında evimi geçindirebilmek ve hayallerimi yakalayabilmek için yapmam gereken ne varsa yılmadan yapmaya çalışıyorum. O hayallerinizi hepsini konuşacağız ama ondan önce şöyle sizi bir tanımak istiyoruz. Ben aslen Ordu Fatsalıyım. Orta halli bir ailenin ikinci çocuğum. Bir ablam varmış. Bebekken vefat etmiş. 3 kardeşim var. Ben en büyükleriyim. İlkokulda, ortaokulda okuldan çıkar dükkana çıraklık yapmaya giderdik. Babam bize mesleğini öğretirdi. İşte kaporta boyacı, mucit, beyaz eşyacı birçok şey yapardı. Ve bize derdi ki oğlum eliniz tornavida tutsun ama isterseniz yapmayın. Ben bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatta kalabiliyorsam bunun en büyük sebebi ustam, babam. Trakya Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığını kazandım. Zorlu bir süreçti. Babam iflas etti. Sonra açık öğretim fakültesi bitirmek zorunda kaldım. İşletmeye kaydoldum. İşletme ile birlikte bana yeni bir heyecan kapısı açıldı. Profesyonel bir yöneticilik hayatım başladı. İşletme bitirdim. Daha sonra işletme yüksek lisans yaptım. Türkiye'de 50'den fazla şirketi ihracata başlattım. Anladığım kadarıyla babanızın sizin ustanız olması noktasında çok ciddi anlamda belirgin bir etkisi var. Babam benim dağım. Yunus Usta hayatın zorluklarıyla yoğrulmuş. 12 yaşında yetim kalmış. Hayatını sıfırdan kazanıp sıfırdan ailesine bakmış bir insan. Ben konuşurum babamla. Ama babamın haberi yok. Eşimin haberi yok. Kardeşimin haberi yok. Ama ben her gün çalışma masama oturduğumda her olumsuz bir şey olduğunda babam ne yapardı? Yazarım. Düşünürüm. Hayal kurarım. Babam burada ne yapardı? Çünkü benim babam 7-8 kere iflas etmiş. Ayağa kalkmış. İşte amcamların iflaslarını ödemiş. Yani hayatın tabiri caizse bir esnaf ağzıyla feleğin çemberinden çıkıp yeniden geçmiş bir insan. Allah bizi dünyaya gönderdi. İmtihan edeceğim diye buyuruyor. Allah'ım neden acaba dediğimde yani babam isyan etmedi ki diyorum ben. Babam isyan etmedi. Hadi kalk ayağa. Babam kalkmış ben de kalkabilirim. Tekrar bunu inşa edebilirim deyip hayatım hep sürekli bundan güç aldım yani açıkçası. Peki böyle çocukluğunuzda babanızla o ilişkiniz içerisinde unutamadığınız bir anınız var mı? Lise 2. sınıf öğrencisiydim. Babam iflas etmişti. Küçük bir işte orta halli bir taşra kasabasından Fatsa'da liseye gitmem gerekiyor. Okuduğum okul Endüstri Meslek Lisesi. Devlet Partisi yatılı yurdunda kalıyorum ki babam çünkü durumu yok. Yani işini kaybetti. O gün işte erken saatlerde pazardı. Baba gitmem gerekiyor dedim. Elini cebine attığında unutmuyorum 250 TL, 250 bin TL cebinden bir kağıt para çıktı. O günde bir somun ekmek 250 bin TL'ydi. Ben ne yapayım baba bunu dedim. Yani bununla dolmuşa bile binemem ki. Oğlum o zaman Allah büyük dedi. Otur hele bakalım dedi. Benim onu anlamayışım onu üzdü. Arkası dönüp ağladı zannediyorum. Saat 3 civarlarıydı. Kapı çaldı. Ben aşağı indim. Eski, külüstü, Türkiye'de ısızlı kamyonlar vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Arabanın yola gitmeye hali yok. Öyle bir araba. Meğer adam hurdacıymış. Tabii bu hikayeden önce de babam çöpte eski bir çamaşır makinesi, eski bir elektrikli ev aleti, eski bir işte bakır, kablo bir şey gördüğünde babam alırdı onu. Böyle bir şey görürdü, dururdu. Oğlum alın derdi. Ben de baba ben almak istemiyorum. Arkadaşlarım görür. Utanıyorum. Babam da derdi ki oğlum rızkın helalinin utanması olmaz. Bu benim hep hayat felsefem oldu bundan sonra. Açın oğlum dedi hemen ardeyi açın dedi. O gün bütün kamyonu yükledik biz.
Babam bütün hurdaları koymuş. Çok titiz bir insandır babam. Saat 5 olduğunda babamın cebinde bir tomar para vardı. Şu kadar. Ben ve kardeşim çağırdı ikimizi. Bu dedi senin çıraklık yevmiyen. Saydı tekrar. Bu dedi senin çıraklık yevmiyen. Sonra tekrar saydı. Bu dedi senin okul harçlığın. Sonra bu dedi senin okul harçlığın. Ondan sonra bana dedi ki bu da senin utanarak çöpten almaya utandığın o çamaşır makinesinin parçasının parası dedi. Rızkın utanması olmaz oğlum. Utanma dedi. Çünkü helalinden kazanıyorsun. Hayatta her şey var. Düştüğün zaman yerinden kalkabilmeyi öğrendiğin an hayatta ayakta kalırsın. Ama dedi Allah'a inanacaksın. Ben her düştüğümde o 250.000 TL'lik banknotta alamadığımız ekmeği düşünüp akşamında belki 2 aylık harçlığımı çıkardığım o satış hatırlarım. Bu benim için unutulmaz bir şey. Ve yaklaşık 10 yıldır da bununla hayatta kalıyorum açıkçası. Birçok iş adamına yurt dışında iş yapma noktasında danışmanlık verdiniz ve siz de bir gün geldi yurt dışına çıktınız. Evet. Nasıl çıktınız? Neden çıktınız? Nasıl başladı? Türkiye'de bir darbe girişimi oldu. Değişik tutuklamalar, hadiseler. Danışmanlık yaptığım iş adamlarının tutuklandıklarını gördüm. Etrafımdaki herkes tutuklanıyor ama bunların hiçbiri asker değil. Sivil insanlar, öğretmenler, ev hanımları. Ya ne oluyor demeye başladım. Türkiye cinniyet geçiriyordu o anda. Kimin ne yaptı, ne yapmadı, kim suçlu, kim suçsuz belli değildi. Can güvenliğimi düşünerekten etrafımdaki olan şeyleri görünce 22 Temmuz 2016 günü ilk uçağa bindim, yurt dışına çıktım. Gözü yaşlı bir eş bıraktım, 10 aylık bir bebek bıraktım. Nereye gittiniz? Uçak Kırgızistan Bişkek'e gidiyordu. İner inmez babamı aradım. İyi olduğunu bileyim, bana haber ver sadece dedi. Ve ondan sonraki hayat serüvenim benim başlamış oldu. 6 ay kadar etrafı tanımakla hayatım geçti. Daha sonrasında bir arabam vardı. Eşimin de bir arabası vardı. Onları satarak bir de uzun yıllarda tanıdığım bir arkadaşımla ortak olarak 2 arkadaşımız da daha 1 Ocak 2017'de Kırgızistan Bişkek'te bir tişört üretim atölyesi, bir fabrika, 60 kişinin çalıştığı bir tesis kurduk. Kırgızistan'da böyle bir iş imkanı ve iş sahibi olduktan sonra oradan buraya niye geldiniz? Orta Asya coğrafyası biraz mafyanın hakim olduğu bir coğrafya. İşlerimizin büyümesi, pazarda talep edilen ve aranan bir firma olmamız projeksiyonu bize çekmiş ve biz bunu fark etmemişiz. Bir mafya baskını oldu fabrikamıza. Son dönemde de Kırgızistan'da böyle bir kaçırma furyası hakimdi. Bu süreçte eşim tutuklandı. Hiçbir mazeret ve gerekçe gösterilmeden ve ben bir sinir krizi geçirdim. 8 ay öyle de çocuklardan ayrı kalmış oldum. Çocukları anneanne ve babaanneler bakmış oldu. İntiharı düşündüm. Aşırı intihar meyillisi bir insan haline gelmiştim. Psikolojik tedavi aldım. Çocuklar için çok zordu. Yani görüşe gelmeleri, Ordu'da yaşıyorlardı. Kızımın bir görüşte, ilk görüşümüzdü o. Öyle bir sarılması var ki daha hani 2,5 yaşında bir çocuk. Tam hani gardiyanlar artık hani bırakın, hani ayrılıyorsunuz dediklerinde öyle bir sarıldı ki annem zor çekiyor. Annem çocuk gelmiyor. Öyle bir güç. Annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız çığlık çığlığa ve gardiyanlardan bile bazılarının ağladığı. Koğuşa gidene kadar sizin kulaklarınızda çocuğunuzun çığlık sesleri. Bir gün eşim tutuklu. Bir minibüsümüz var, şirket minibüsümüz var. İçi mal dolu ve kış. Karşıdan kamyon geliyor. Ben kamyonun üstüne son sürat ilerliyorum. Ama durduramıyorum kendimi. Koğuşumuz 15-16 kişilik bir koğuştu. Ama 25 kişi kalıyorduk biz. Bazen arkadaşların çocukları hani bebekler oluyordu. Bebeğimiz vardı Meriç'ten geçerken yakalanmış ama orada hani bizimle kalan. Sırayla böyle yerde yatma sırası dönmüş oluyordu. Hayatımdaki hiçbir şey olumlu gitmiyor ve ben yaşamanın bir anlamı olmadığına kanaat getirmeye başlamıştım. Son saniyeler herhalde hafif bir direksiyonu kırdım. Buzlu bir tarlanın içine yüklü arabayla kayarak ilerledim. Allah korudu. Ne yapıyorum dedim ama kendimi kontrol edemiyorum. Çünkü eşim tutuklu. Çocuğumun başında annesi babası yok. İşte o zaman 1,5-2 yaşında bir kızım var. Kırgızistan benim için çok zordu. Ta ki eşim cezaevi sürecinden işte şartlı tahliyeyle çıkana kadar. Mesela ben kendi çıkma hadisemle ilgili
Çok enteresan. Mahkemede tabii yanımda gardiyan, ben. Hakim soruyor, cevap veriyorsun. İşte tanık geliyor, cevap veriyorsun. İnsanın içini acıtıyor. Tanıdık tanıklarının olması, beraber oturduğun insanların karşına çıkması, senin hakkında işte şöyle konuşması, böyle konuşması insanı gerçekten orada bir yaralıyor. Hakim 3-4 ay sonrasını erteledi. Biz öyle anladık. Koğuşa geldim. Ben diyorum ki bugün çıkmam gerekiyordu. Çıkacağım. Ama içimde de öyle bir şey var ki ben bugün çıkacağım. Mesela 8 ay orada kaldım. Ben çocuklarımın hani böyle kokusu arada gelir ama o gün çocuklarının buram buram kokusu geliyor. Tabii akşamüstü oldu. Biraz uzandım. Beni aşağıdan çağırdılar. Sonra indim aşağıya. Gardiyan sen dedi tahliye olmuşsun. Biz dedi sesi yanlış anlamışız. Hakimin dediğini ben anlamıyorum. Gardiyan anlamıyor. Sonra sisteme düşüyor. Ama dedi 5 dakika içinde çıkman lazım. Şu anda mesai saati bitiyor. Ve ben o anda zaten bayılmışım. Sonra hani kendime geldiğimde 5 dakika içinde kendimi dışarıda buldum. Ayağa kalkmam lazım, ayağa kalkmam lazım, ayağa kalkmam lazım. Hep bunu kendime söyledim. Buradan çıkmam lazım dedim. 2019 Mart ayında temelli olarak Kırgızistan'dan ayrıldım 5 parası olarak. Ve oradan buraya geldiniz. Amerika'ya geldiniz. Buraya geldiğinizde nasıl bir süreç başladı? Daha önceki iş adamlarıyla olan danışmanlık ve birlikteliğimiz, yöneticiliğimiz beni burada birçok şehre zaten otomatikman getirmişti. Burada West Virginia eyaletinde ve Wyoming eyaletinde taş kömürünün gazlaştırılıp alternatif enerji kaynakları üretilmesi üzerine çalışmalar yapmıştık. Los Angeles'ta bir test ünitesi kuruldu. Biz Türkiye'den taş kömürü gönderdik iş adamlarımızın organizasyonuyla ve bundan daha önce Türkiye'de hiç tespit edilmemiş 21 adet çok değerli element tespit ettik ve taş kömüründen akaryakıt ürettik, mazot ürettik. Bu koordinasyonları sağlayan birisiydim ben. Bundan dolayı Amerika'yı biraz bildiğimi düşünüyordum. Sokağı bilmiyordum. Tekrar gelmek zorunda kaldığımda ben sokaktan başlayacağım. Gerekirse tuvalet temizleyeceğim. Babam gibi rızkımı çöpten çıkartacağım. Hayatımı sonra ona göre inşa edeceğim dedim. Araba yıkamaya başladım. 1 yıl kadar çalıştım. Pandeminin ağır şartlarıyla birlikte shutdown durumu oldu. Yani hayat durdu. Evimize geçtik. Sonrasında çalışmak zorundayım. Çocuklarıma bir para göndermek zorundayım. Yani Türkiye'deki geçimlerini ben sağlıyorum. Bu arada çocuklar Türkiye'de. Türkiye'deler. Ailem geride bırakalı bu dönemde 5 yıl falan olmuştu. 5 yıl hiç görmedim ailemden kimseyi. Kızımı hiç görmedim. Annem babamı hiç görmedim. Kardeşlerimi görmedim. Buradaydı ama gerek hani telefonla görüşmelerimiz, gerek Zoom'dan her anını görsün, her anını o eksik kalmasın. Hani çocukların her dönemlerini, hani şimdi çocuklarla o eski videolara, o eski fotoğraflara bakıyoruz. Hani böyleymiş abi, iyi ki çekmişiz diyoruz elhamdülillah. Hani o dönemlerde Hasbi Bey hani görsün, hiçbir şeyini kaçırmalarını istemiyordum çünkü. Toplamda kaç yıl görmediniz? 8 yıl. 8 yıl ailemi görmedim. Bir Meriç yolculuğumuz oldu. Yani Meriç'ten geçtikten sonra bir orada Birleşmiş Milletler kampında kaldık. 8 yıl sonrasında ailecek bir araya geldik, kavuşmuş olduk. Göç bizim için yeniden bir doğuştu aslında. Pandemiyle birlikte o orta galerideki serüvenimiz son buldu. Biriktirdiğim parayla Toyota Prius marka bir araba aldım. Amerika'da ilk arabam. 1,5 yıl kadar da pizza dağıttım. Pizza dağıttım, soğan kestim, tuvalet temizledim. O zor olan 2 yılı unutmam. Çok ağladığım gece oldu. Lastiğim patladı, arabamın motoru bozuldu. Adreste müşterilerden işte bazıları ırkçılığına maruz kaldım. 15 gün evden çıkmadığımı biliyorum. Yaşadığım ırkçılıktan dolayı ağır bir süreçti. Yüzüme tükürdüler. Pizza götürmüştüm. Müşteri bir şey sorduğunda ben cevap verememiştim ve benim İngilizcemin olmayışını, tabiri caizse onu fırsat bilerekten o pizzayı o bedavaya getirmek için bana hakaret etti, yüzüme tükürdü. Böyle şeyler yaşadım. Zorlu bir süreçti. Sonrasında Teksas'ta çok sevdiğim 2 abim tarafından dediler ki gel bizimle çalış. Teksas'a taşındım, Dallas'a taşındım. 2 yıla yakın orada çok güzel insanlarla tanıştım. Yemeklerini, ekmeklerini paylaştılar. Haklarını ödeyemem. Ama bir yerde çalışmak benim için sınırlı bir şeydi. Kırgızistan'da bir fabrika bırakıp geldiğim için burada da bir prototipin yapabilirim diye düşünüyordum. Böyle bir hayalim vardı ve derken bir trafik kazası geçirdim. Kısmi bir felç
yaşayacağım bir süreç oldu. 8 ay kadar tedavi gördüm. O gün ölmeyi düşündüm. Allah'a dua ettim. Allah'ım böyle kalacaksam benim canımı al dedim yani. Ne yapacağım dedim yani. Ailem yok, kimse yok. Kardeşlerim yok, annem yok, babam yok, eşim yok. İşte o anda o sevdiğim 2 abiyi hastanede böyle gözümü açıp karşımda görünce dünyalar benim olmuştu. Çok sevmiştim. Ya ölmek yok, devam dedim ya, devam, böyle de kalsak devam yani. Öyle bir süreç yaşadık derken tekrar geldim, New Jersey'ye yerleştim. Burada da ne yapabilirim diye düşündüğümde işte bu gördüğünüz Kırgızistan'daki fabrikamızın 20'de 1'i kadar küçük bir yer. Hadi tekrar başlayalım, online ticaret yapabiliriz diye. Tabii bütün bunları yaparken bir ortağım var, onun kardeşliği ve dostluğu var. Birbirimize sarılarak hayatımızı tekrar inşa etmeye başladık. Bu gördüğünüz yer aslında bir fabrika. 8 kişi çalışıyor. Biz günlük yüzlerce order alabilen, bunları arka planda online storelarımız var. Online storelarıyla birlikte bunları yöneten ve burada üretim yapan bir ekibiz. Eşimi buraya öğrettim. Eşim burada fiziki çalışırken ben de tamirata gidiyorum. Tadilat, tamirat işleri yapıyorum. Burada ofisimin bir tanesinde de bilgisayar parçalarını sattığımız çalışma arkadaşımla birlikte bunun servisini verdiğimiz ayrı bir şirketimiz daha var. Birkaç tane iş yapmaya birden çalışıyorum ve bunu severek yapıyorum. Bugünkü işimiz böyle. Yeni taşınmış teyze. Çok tatlı. Öyle. Sabah gittik. Sandalye yaptırmış kadın. Onları söktük. Şimdi bu işimize geldik. Bugün böyle takılmacalar. Pazar aktivitesi. Beni pazar gezdiriyor aslında. Peki bu kadar göç yaptınız. Bu göçlerin size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Göçün bana en büyük öğretisi her zaman yeniden başlamak için bir fırsatımın olduğunu. Ve her zaman güçlü olmak zorunda olduğumu. Her ne yaparsam yapayım, bir tuvalet temizleyicisi de olsam, bir Uber şoförü de olsam, yaptığım işi benimseyerek hayata yeniden tutunabileceğimi ve insanlardan bununla saygınlık görüp dertlerimi veya sevinçlerimi paylaşabileceğimi öğrendim. Herkese sorduğum bir soru, size de sormuş olayım. Herkesin üzerine giyeceği bir tişört baskısı yapmış olsaydınız, o tişörtün üzerine ne yazardınız? Saygı ve kardeşlik. Ticari vesileyle ziyaret ettiğim ülkelerde aslında insanların saygı duyduğumda dillerini hiç bilmesem de anlaşabildiğimi, onlara sevgi göstererek kardeşliklerine nail olabileceğimi anladım. Saygı, sevgi ve muhabbet işi herhalde çözecek diye düşünüyorum. Hiç dil bilmeseniz de kıtalarda en büyük etkileşim aracı bu diye düşünüyorum. Bir anne olarak şunu demek isterdim. Anneleri çocuklarından ayırmayın. Güzel bir sohbet oldu. Yani bir baba oğul filmi de buradan çıkar diye düşünüyorum. Tabii vaktimiz de sınırlı, sonuna gelmiş olduk. Son olarak ne demek istersiniz? Hani şunu söylemek istiyorum. Hayallerimizi bile dua olarak kabul eden bir Rabbimiz var. Ve bize düşen aslında çokça duaya sarılmak, çok dua etmek. Çok küçücük bir ayrıntı belki benim için ama ben mutfağımın lavabosunun üstünde o cam, o hani pencereyi çok böyle eskiden beri hayal ederdim. Yani çok hoşuma giderdi o yeşilliğe bakmasını. Hasbi Bey bu evi tuttuğunda, orayı bana gösterdiğinde, bu da mı oldu demiştim. Türkiye'deyken çocuklarımla ilgilendiğimden dolayı okula getirip götürme durumlarında başka bir yerde çalışma durumum olmadığından dolayı hep evden bir paketleme işi yapabilsem diye hayal kurardım. Oralarda nasip olmadı ama buraya geldikten sonra evimden hem tişörtlerimi basıyorum hem paketlemelerini yapmış oluyorum. Orada kurduğum hayali Rabbim burada bir lütuf olarak önüme sunmuş oldu. Ailecek beraber yürümek isterdim. Hani böyle orada hani insan görüyorsun aileleri şeyi böyle en çok da insana hani ikindiden sonra akşamüstü insanların ailecek bir araya gelmesi o kadar zorlanırdım ki yani o saatlerde keşke hani biz de beraber o sofraya oturabilsek. Hani tam o saatlerde arardı Hasbi Bey. O saatlerde hep beraber yemek yiyebilmenin hayalini kurmak. Ben kendimi bir tarladaki güne bakan çiçeğine benzetiyorum. Güne bakan çiçeklerin özellikleri güneşe bakarak yaşayabilmeleri. Onlar yönü hep güneşe dönerler. Ve ben bu tarlada yalnız değilim. Yanımda başka bir çiçek dostum var.
Arkamda başka bir çiçek arkadaşım var. Önümde başka bir çiçek dostum var. Ve ben her düştüğümde yanımdaki çiçek dostuma sarılıyorum. Her fırtına vurduğunda arkamdaki çiçek dostuma sarılıyorum. Bir camideki saf düzeni gibi birbirimize sarılaraktan yönümü güneşe dönüyorum. Çünkü bu bana umut veriyor. Bu beni gelecek adına büyütüyor ve ben ve benim gibi çiçeklerin tomurcuk açmasına vesile oluyor diye düşünüyor ve hayal ediyorum. Hep dua etmemiz lazım. Yani dua, ümit, umutlu olmak. Bizler bir şeyler okuyorsak Allah'ım hani bu okuduklarımla oradaki kardeşlerime ferahlık ver. Bu bizim en önemli vazifemiz. Allah'ım benim şu anda gerçekten ruhsal sıkıntıda olan, gaybibette olan, yalnızlık içerisinde olan eşinden ayrı, evlatlarından ayrı, içeridekiler, dışarıdakiler. Hani bunlara okuduğum fetihle oradaki kardeşlerimizin kalplerine inşirah olsun. Bu niyetle okuyorum.